Her gece 1 saat uyuyorsun, 23 saat çalışıyorsun. İşin üstüne diyorlardı. Kafama kapıyordum aşağıda. Yemek olarak da bir tane kabuklu soğan, bir tane de pişmemiş patates. Bir arkadaşım 2. çukurda dondu, aldılar yukarı. Sürünüyorsunuz yerde, sopayla kıçınıza dürterler. Lağıma sokarlar veya buraya kadar kuma gömerler. Üstünüze işerler. Ve düşün, gece 1 saat uyumuşsun. Bu devam ediyor, bu işkence. Şu ana kadar kaç kişi öldürdün? Biz başladık ateşe. 5'i de indi aşağıya. Hadi çekiliyoruz, kaçıyoruz dedik. Emine ile abisi durun dedi yani. Bize 2 dakika müsaade edin. Emine bu adamların aletlerini kesip ağzına tıkadı dedi. Kımıldama, oyun yapma yok. Gemiye mayın koduk, Sattar gemiyi bastı. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, Yeraltı'na hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Hocam, seni tanımak istiyoruz. Tabii çocuk yaşta dedelerim Dağıstan'dan gelmişler. Altıgöbek Üsküdarlı. Üsküdar Beşiktaş motorlarını kurmuşlar. Üsküdar gazete bayiliği falan derken babamlara akseden bu işlerle. Babam Üsküdar Beşiktaş yolcu taşırken beni de alırdı. Motorun baş tarafına oturdum. Ayaklarımı böyle sallardım. Suya sokardım. 5-6 yaşlarındayım. Bir gün babam dedi ki Beşiktaş'a geldiğimizde Üsküdar'a dönüp nöbet bekleyeceğimize yolcu. Buradan seni Kız Kulesi'ne yüzdürsem yüzer misin? Denerim baba dedim. Ve Beşiktaş'tan atladım. Kız Kulesi'ne kadar başladık yüzmeye. Kız Kulesi'ne geldim. Babamın da çok hoşuna gitti. Ama akıntılar da var ya, akıntıları da güzel ayarladık. Dönüşte Üsküdar vapur iskelesine kürek çekerek götürdü babam beni. Ya diyorum, ne biçim işkence bu? Demek ki Leventler eskiden o kadırgalarda nasıl çalışırlarmış falan diye öyle başladı. Tarzan filmleri seyrede ben ve kovboy filmleri. Tarzan gibi arka bahçemizde bir ceviz ağacımız vardı büyük. Ona dallardan kendime ev yaptım. Ama etrafında kamuflaj yaptım yapraklarla falan. Kimse görmüyor. Annem bilirdi. Yemeğe çağıracağı zaman bana bağırdı. Namık yemeğe gel falan. Sonra Tarzan bıçak atar falan ya. Ben de annemin ekmek bıçaklarını o ceviz ağacıma böyle zıng zıng atar öğrendim. Sonra kız kardeşimi ceviz ağacına böyle yatırıp ve tuvaletin tahta kapısı vardı. Bıçak zıng buraya. Bıçak atardım kardeşim zıng buraya. Muzu çok severdi. Onu muzla kandırırdım. Sana muz alacağım böyle dur. Bıçak atacağım diye. Hep konuşur o bunu. Olay öyle başladı. İşte dakmencilik var ya, saklambaç falan. O ben lahana yapraklarının arasından sürünerek gitmeler ve yüzmeler vesaire. Ceviz ağacımın dallarında barfiks yapmalar başlayınca dediler bu çocuk sporcu olacak. 9 yaşında Zeki Yılmaz diye Karaharp Okulu jimnastik kaptanı abimiz vardı. O bizi jimnastiğe başladı. Amutlar, perendeler, saltolar falan. 12 yaşında askeri okula girince şansıma bakın. Gazi Eğitim mezunu, Türkiye jimnastik şampiyonu Muhittin Erdönmez Üstemen hocamız. Okulda jimnastik hocası. Sportif çalışmalarım, yani bilimsel çalışmalarım 12 yaşında başladı ve öyle devam etti. Askeri okuldan sonra sonar radar telsiz astsubayı oldum. Sonra gemilerde 2 sene çalıştım. 2 sene dolunca SAT Komando Birliği'nden istek yapıldı, çağrıldı. 244 kişi başladık ve 244 kişi 13 ay devam ede 21 kişi kaldık. 21 kişi mezun olduk. 3 karacı, 18 deniz subayı, astsubayı ve o kursun birincisi olduktan sonra NATO tatbikatlarına gösterdiğim başarılar, Cemal Tural NATO komutanlarının bulunduğu gemileri esir alarak gemi komutanlarını kokteyl salonunda üstün hareketler yapınca NATO beni Amerika'ya yolladı. Vietnam yılları. Amerikan SAT'larıyla çalışmalar falan başladık. O yılda Amerika'da askeri pentatlon şampiyonu, su altında en uzun yüzme şampiyonluğu, Amerika judo şampiyonluğu gibi birçok başarılar elde ettik. Komutanlığımız, Deniz Kuvvetleri Genelkurmay Başkanımız bunu takdir ettiler. Onur belgeleriyle onurlandırdılar beni. O babamın verdiği evdeki güreş terbiyeleri, spor terbiyeleri, kum torbasında çalışmalar falan, işte yüzmeler, barfiks vesaire hareketleri benim deşarj olmamı sağlıyordu ama ben daha büyük şeyler istiyordum. Yani daha çok şey yapmak istiyordum. Onun için de demek ki bir askeri okula girmek gerekmiş. Orada askeri terbiyeyi alırken spor terbiyesini de aldık. Dersler falan harika bir okulda, astsubay okulu. Ondan sonra da işte sonar, radar, telsiz, astsubay operatör olunca orada da iyi muvaffakiyetlerim, başarılarım oldu. Kılıcali Paşa Muhribi'nde 2 sene çalıştım. O arada akrobatik, jimnastik ve halter yapıyordum. Halterde İstanbul şampiyonu oldum tecrübelilerde. Ama aynı anda da SAT kursu başlıyordu. Yüzmeler yapıyorum. Yüzme dereceleri, pentatlon dereceleri elde edeceğim. Yapılmayan, dünyada çok nadir bir şey yaptım. Yüzme şampiyonuyken halter şampiyonu oldum. O arada tabii judo yapıyorum, pentatlon yapıyorum falan. İlk askeri hayata giriş anına gelelim. İlk nasıl asker olmaya karar verdin ve ilk askerliğe başladığın tarih hangi tarihti? O spor yaptığımız arkadaşlar var ya, Harp Okulu, hani jimnastik kaptan abimiz, Harp Okulu talebesi.
Yine mahallede beraber oynadığımız, arkadaşlık yaptığımız Şükrü abi vardı. O gitti Karasubay Okulu'na. Solmaz abimiz vardı, Ahmet Solmaz Yartaş. O denizci oldu. Mahallede birkaç tane daha subay var. Ben de onları görüyorum üniformalı falan böyle. Öyle heves ettim. Beylerbeyi Assubay Okulu da yakın ya bize. Beylerbeyi Assubay Okulu'na ablam benden 13 yaş büyük, çok bilge bir hanımdı. 10 yaşındayken beni İngilizce kurslarına falan götürdü. Bilime, ilime, okumaya çok önem veren bir kadın. Beni askeri okula yazdırdı. Askeri okula 1955 yılında girdik. Yani 12 yaşındayken asker oldum ben. İlk girdiğimizde de hani selam vermesini falan öğretiyorlar ya. Herkes böyle selam veriyor. Bir arkadaş soldan selam verdi. Assubayımız hepimize birer tane tak tuk tuk falan. Ben zannediyorum ki izci kampına geldik. Asker olduğumuzu o zaman anladım o kodlardan birkaç tane yiyince. Yalnız selam verip de. Tabii askeri eğitimler o 12 yaşında düşünün. Filikada kürek çekiyorsunuz 10 kişi. Yelken açıyorsunuz, işte boğaz akıntılarına gidiyorsunuz. Akıntıya karşı yüzmeler, kule 11 metreden atlamalar falan. Tabii hepsinde ben en öndeyim. Ne derlerse gidiyorum yapıyorum. SAT'ta da öyle oldu işte. Yani yapılmamış bir şeyi bunu kim dener falan dedikleri zaman hemen ben el kaldırdım. Komutanım ben denerim derdim. Ki Amerika'dan o yıllarda yaptığı birçok şeyi Türkiye'de biz de yapmış olduk. Peki hocam SAT komandosunun normal diğer askerlerden farkı ne? Farkı şöyle, NATO, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde soğuk savaş var ya o arada. NATO diyor ki biz Amerika'dan oradan buradan gelene kadar Türkiye'de öyle bir birlik yetiştirelim ki bizim gibi SAT. SEAL demek. Havada, karada, denizde, deniz altında çalışan. SEAL aynı zamanda fok balığı ya, atlıyor kayalardan havada gidiyor, denize düşüyor, denizin altında gidiyor, karada yaşayabiliyor. Oradan SEAL yani SAT kursları Türkiye'de başlatalım ve Amerikan yani bir soğuk savaş olayı olduğu zaman SAT'lar gitsin orada keşif yapsın, saklansınlar, yerleri bulsunlar, nereden çıkacağız, nereye taarruz edeceğiz, hani gözlemci gibi çalışacağız, keşifçi gibi. Onun için Türkiye'de bir SAT timi olması lazım diyorlar. Amerika'dan 4 tane uzman geliyor, bizden önceki sınıfı yetiştiriyor. Bizden önceki sınıfta da kurbağa adamlar, dalgıçlar, 1. sınıf dalgıçlar, kurtarma dalgıçları, çok harika çocuklar var. Sporcu hepsi böyle, güreşçi, boksör, atlet abilerimiz vardı. Onları yetiştirdikleri yıl 63'te onlar mezun oluyor, tek gemiler haber geldi. SAT komando kursu başlıyor Nisan ayında. Girmek isteyenler müracaat etsin. Müracaat etmiştim ben. Sonra çağırdılar. 100 metre sırt üstü, 100 metre serbest, 100 metre yan yüzeceksin. O zaman kaçtı? 6 dakika falandı galiba. Koşacaksın. 46 tane şınav yapacaksın. Barfix'i 12 kere çekeceksin. Bu başında da kursu bitirirken 37 kere çekmiştim ben. Sonra mekikler, karınlar, komando şişlamaları testler yapıldı. Ve dediler haftaya başlıyorsunuz bize. Karadan, jandarmadan, bu Bordo Berili, Eridir Komando Okulu'ndan birçok subay geldi. Ve burada da Türk Deniz Subayları başladık. İlk gün tabii Nisan ayı ya, Poyrazköy'den 2. tabur var Karadeniz'de. Oraya yüzene kadar tek tek yüzüyoruz ya. Yani arkadaşlar var. Tek tek dediğim yanında bir tek kişi daha var. Swim body diyoruz onunla beraber. Yüzerken Karadeniz'den soğuk su tabakası geliyor. Yukarı çıkıyor. Biz başladık donma. Titriyoruz, çeneler vuruyor böyle. Sahilde yakın. Hedefe yüzsek donacağız. Birçok kişi sahilde yüzdü. Biz 4 arkadaş hedefe yüzdük. Benim yanımda Ender diye bir arkadaş. Ama ağızlarımız vuruyor böyle titremekten. Sahile çıktık hala titriyoruz. Barakalara gittik. Yorganların altına girdik hala titriyoruz. Amerikalı ve Türk hocalar dışarı gelin dedi. Tabura geçin. Sıraya geçtik. Sayım yapıldı. Bir kişi eksik o yüzmede. Bir daha sayım yapıldı. Bir kişi daha eksik. Hocalar bizim Türk-Amerikan hocalar Türkleri falan taktılar. O bizim yüzdüğümüz istikamet var ya. O açıdan aynı hatta yüzdüler. Cesedi buldular çocuğun cesedini. Donmuş ölmüş çocuk. Adı neydi biliyor musun? Barbaros Denizsever. Çocuğun adı ya. Üsküdar'dan Muhit arkadaşımızdı Salacak'tan. Anne baba çok üzüntü duyuyor tabii. Sonra donanmada bir gemiye adını ismini verdiler. O gün tabii titremek yani karada terlemek, dağda terlemek falan gibi değil. Titremek suyun içinde böyle bir saat insana ölür gibi işkence verdiriyor. O yüzden o gün 76 kişi bıraktı kursu. Özellikle dağ komandoları, jandarma komandoları. 2 karacı dağ komandosu kaldı. Bir tane jandarma komandosu Suavi Göktel. 18 tane de subay denizci kaldık. Kursu bitirirken o 244 kişiden 24 kişi bitirdik. Niye zor? Bir kere devamlı sizi ıslatıp soğuk tutmasını biliyorlar. Devamlı buz gibi sularda yüzüyorsunuz. Sonra karaya çıkıyorsunuz. O börtten dikenleri arasında çıplak sürünmeler, mayolusunuz ya. Sürünerek hedef bulma, keşif yapma, sahil gerisi keşfi. Sonra kaçış. Biz evade ve escape diyoruz. Gir ve çık hareketi. Bunları yaparken tabii lağımlara giriyorsunuz, bok çukurlarından kaçıyorsunuz, logarların içinde kalıyorsunuz. Bir de cehennem haftası diye bir hafta var. Bunu Amerikalıların
Japonlardan, Çinlerden, Almanlardan aldıkları bir sistem. Bok çukuruyla bir logar var. Bir de Çin işkence çukuru var. Onun içinde ben 3 gün kaldım. 3 gün 3 gece. Buraya kadar lağım, pis sular. Affedersiniz yukarıdan Amerikalı hocalar talebeleri götürüyordu. İşiğin üstüne diyorlardı. Kafamı kapıyordum aşağıda. Yemek olarak da bir tane kabuklu soğan, bir tane de pişmemiş patates. Onları ben çamura gömdüm böyle içeri. Hani kurtlar saklar ya karnının içine falan böyle gömdüğünde. Orada işte 3 tane çukura 3 arkadaş girdik. Orada pes edilebilirdi. Bir arkadaşım ikinci çukurda dondu, aldılar yukarı. Öbür arkadaşım da atladığı zaman çamur ya 5 metre. Buraya kadar su var gerçi. Ayağı burkuluyor. Onu deniz hastanesine götürmüşler. Ben tek başıma bekliyorum. Onlar da var zannediyorum. Ama ilk gün şeyle konuşuyorduk. Jandarma, Suavi Gökel'le. Bağırışarak konuşuyorduk falan. Sonra titremeler başladı. İkinci gün akşamı fare attı. Bob Gallagher hocamız. Amerika hocamız. Bir tane fare koşuyor, yüzüyor, ben kaçıyorum. O benim üzerime geliyor, ben korkuyorum, duvara yapışıyorum falan. Sonra yakaladım, attım dışarı. Ondan sonra işte patates, soğan falan. İkinci gece üstümü de örttüler brandayla, tahtalar koydular. Üstünü de örttüler. Simsiyah bir çukurda lağımın içinde yaşıyorsunuz. 3 gün sürdü. 3. gün işte bu üstüme işeme olayı falan. Çıkardılar, çıktık. Çukura bir taş attı. Hadi dedi al bu küre. Toprakla doldur. 5 metre yüksekliğinde. Ben aldım, küfür ediyorum bilmem ne. Sonra dedi şakaydı dedi. Hadi dedi. Yıkan gel, kokteyl var, kokteyl yapıyoruz dedi. Cehennem haftası o benim çektiğim işkenceyle bitti. 24 arkadaş kokteyl salonuna girdik. İlk defa hocalarımız 5. haftaydı. İlk defa hocalarımız yanımıza oturdu. Hocaları görüyoruz. Aramız soğuk ya böyle. Çok işkence yapıyorlar. Korkuyoruz bakışlarından. Ama o gün cehennem haftası bittiğinde her gece 1 saat uyuyorsun. 23 saat çalışıyorsun. Orada neler yaptıklarımızı da cehennem haftasında sonra anlatırım. Hocam peki SAT komandosu mu diğer askerlerden ayıran özellik mesela en başta nedir? Niye farklı? Çünkü bize gelen kara hava jandarmadan falan deniz piyadeden gelenler hemen bırakıyor gidiyorlar. Bırakıyorlar gidiyorlar. Bunun sebebi araştırıldığında mesela siz üsteğmensiniz geldiniz. Size astsubay çavuş ceza talimi yaptırıyor. Hadi üsteğmen kaldır papanı, indir aşağı. Kurşunu yedim papandan, kızlar gibi kırıtma, gir şu lağıma diyor ya. Karacı subaylar bunu sevmiyorlar. Neden? Biz neden yapıyoruz? Diyelim ki Yunanistan'da bir baskın, bir sabotaj yaptı, bir şeyler yakalandık. Yunanlı asker Türk SAT komandoslarına nasıl işkence yapar orada? Korkunç işkenceler yapar. Yakalanmışsın. Dolayısıyla esaret olduğun zaman sana neler yapılacaklarını SAT kursunun cehennem haftasında ve esaret haftasında yapıyorlar. Sürünüyorsunuz yerde, sopayla kıçınıza dürterler. Lağıma sokarlar veya buraya kadar kuma gömerler. Üstünüze işerler. Ayaklarınızı açarlar böyle. Hocalar ayaklarını açarlar. Sürünün ayaklarımızın arasından derler. Siz ayakların arasından sürünürken hocalar hepsi, bütün üsteğmen, astsubaylar falan hocalar, üsteğmen, yüzbaşıların üstüne işerler. Tabii bir karacı yani böyle bir şeye alışık değil diye böyle bir askerlik olmaz diyor. O yüzden bunları bırakıyorlar. Bir de her gece 1 saat uyuyup da 23 saat çalışmak herkesin harcı değil. Artı bu 23 saat çalışırken size yapmadıkları küfürler, haksızlıklar, hakaretler kalmıyor tabii. Tamam mı? Sana diyor ki ulan burada ne işin var? Titriyorsun burada. Git evine al kız arkadaşının şöminenin karşısına otur. Sımsıcak ısının. Burada ne titriyorsun? Küçük kız. Kaltak kırıtma burada. Hadi yürü diyor. Şimdi bunları herkesin kaldıracağı bir şey değil. Özellikle karacılarda askerlik çok sert ya. Yani bir ast rütbeli, üst rütbeliye bunu yapamıyoruz. Ama biz SAT'ta sanki Yunanistan'a baskın yapmışın, yakalanmışın da orada sana Yunan askeri esaret nasıl işkenceler yapar. Biz onların hepsini Filistin askıları, daha anlatamayacağım bir sürü şeyleri yaptığımız için kara kuvvetleri falan bırakıyor çabuk. En zorlandığın eğitim hangisiydi? Ben tabii çocukluktan beri spor ve denizcilikle uğraştığım için ve jimnastik güçlü kuvvetli bir şeydi. Bana en zor gelenlerden bir tanesi cehennem haftasının hani o bir gece uyuyoruz 20 saat çalışıyoruz ya. 1 saat uyuduktan sonra bizi tabura aldılar, sıraya geçirdiler. 3,5 saat koşacaksınız gece 3,5 saatte. Postallar ayağımızda. Ama ben şansıma o gece Poyrazköy'deki vitrindeki bir helvayı aldım enerji yiyeyim diye. Oradan yarım kilo helvayı aldım, yedim. Meğerse o helva orada 1 sene durmuş o tezgahta. Dönüşte de kızılcıklar falan vardı. Kızılcık meyvesi, kargaların gagaladıkları kayısılar falan vardı birliğe dönerken. Onlardan falan yedim. Tabii kargadan mikrop falan geçmiş olabilir. Ben 10 dakikada 20 dakikada bir ishal tuvalete gidiyordum. 1 saat uyudum ya, o 1 saati tuvalete gidip geliyorum. Tuvalete. Su gibi cırrrr diye gidiyor. Koşuya geçtik. Aşağı doğru gittik ya, sıraya geçeceğiz. 2
ikili yataklarda yatıyoruz ya. Ben indim hemen postalı giydim. Üstteki de indi giydi. Meğerse benim ayağım 42, onunki 41 numaraya, ben onunkini giymişim. 42,5 numara ayakla 41 postalı giyiyorum. O da benimkini giyiyor. Ama sıraya koşarken merdivenlerden inerken onun ayağı kayıyor. Alnını çatlattı. O revire kaldırdılar. Yılmaz Bildik abimiz bizden kıdemli. Ben geçtim, koşu başlayınca ulan ayağıma bir şey vuruyor. Yani bir terslik var ayağımda. Koşuyorum falan. Hocaya dedim ki hocam ben çok kötü ishalim. Hüsnü Çetin Hoca. Türk atlet. En iyi hocamızdan biri. Dedim hocam ben ishalim. Hep geliyor, ne yapacağım? Küçük kız dedi. Kakan gelince 500 metre koş. Çalıların arasına gir. Yap çarını, biz yaklaşınca katılacaksın dedi. Tam geliyor diye hocam geldi diyordum. İşte koşuyorum. Çalıların arasına giriyorum. Su gibi ishal böyle gidiyor. Postal seslerini duyunca hemen toparlanıp sıraya geçiyorum. Ama bu koşu devam ettikçe en iyi koşanlar, orta koşanlar, zayıf koşanlar gruplara ayrılıyor ya. Ben de birinciliğe oynuyorum tabii. Hep birinci grupta koşmak istiyorum. Puan veriyorlar size ya her yaptığınız. 13 ay boyunca devamlı puan alıyorsun. O koşu esnasında tekrar hocam geldi. Git kakalı çişli çocuk. 500 metre koş, ormana gir. Bu böyle sabaha kadar 15 kere mi 20 kere mi ne su kaldı bende ne bir şey. Turat böyle gözler içeri çöktü. Neyse geldik. Ben şeyi çıkardım. Ayakkabı postalı bir çıkardım. Ayağım böyle yara olmuş. Deri kalkmış. 1 numaralı dar ayakkabıyla ishal, uykusuz, aç, susuz 3,5 saat koştum gece. Beni biraz zorlamıştı. Yattık. Yarım saat sonra kaldırdılar. Ya şimdi yattık diyoruz. Uyudunuz ya diyor. Sabah programı başlıyormuş. Yani o bir saat uyumuşuz ya biz. Ben tabii ishalden yine tuvaletteyim, uyuyamadım. Neyse koşu başladı, sabah koşusu. Bir yokuş vardır böyle, ikinci tabura doğru gider. Yokuştan 20 metre koştum, durdum abi. Bir adım atamıyorum. Gece 3,5 saat koşmuşum ya. Adım atamıyorum. Su kaybından böyle ortak gibi. Amerikalı masyon vardı, Amerikan kurs komutanı. Namik, what the hell is that? Bu ne halin dedi. Dedim efendim, Dayahera, ishal dedim. Nasıl dedi. Oradan Türk Yılmaz Cengiz üsteğmenimiz vardı. Dedi komutanım bu gece ishal, susuz, 1 numaralı dar ayakkabıyla 3,5 saat koştu dedi. Hemen dedi serum bağlayın, revire atın bunu dedi falan böyle, tamam mı? Doğru, ben revire, serum, su, mu falan. Su içemiyorum böyle, ölmüşüm, halim yok. Yani Yılmaz abi dedi ulan sen benim ayakkabılarla koşmuşsun, 1 numaralı dar falan. Böyle deriler kalkmıştı. Ve o gün kumda ceza talimi yapıyoruz. Kumda yanlıya koşmalar var ya, o kumlar o yaraların içine giriyor ya, kabuğun içine. Nasıl batıyor böyle? Revirde astsubayımız vardı, baba derdik, yaşlı. Amerikalı hocalara küfür ediyordu. Bunlar Allah'ın cezası falan. O kabukları kesti benim. Sarı bir krem vardı, ondan şey yaptı. Pamukladı, bantladı. Bantlayınca sürtünmüyor ya. Yavaş yavaş böyle koşuyordum. O herhalde o sorduğun soruya cevap o geceydi. Aç, susuz, ishal, 1 numaralı dar ayakkabıyla 3,5 saat koşma. 6. gün cehennem haftasının 6. gün her gece 1 saat uyudun ya, 20 saat çalıştın. Dedi sizi plaja götürüyoruz dediler. Reo gibi arabalar attılar bizi. Elbiseler var. Yalnız miğferlerinizi giyin. Çelik miğferleri giydik. Hiçbirimiz bilmiyoruz ne olduğunu. Demolition Circus diye bir işkence var. 2-2 koşuyoruz ya, yan yana 2-2 koşuyoruz. Zaten 24 kişiyiz. Hoca yat diyor. Yattık. Kapanın dedi. Böyle kapandık. 30 santim ile 50 santim yanlarımıza dinamitleri çizdiler. Dinamit patlatıyorlarmış. Dinamit eğlencesi. 50 santim, 40 santim, 1 metre yanımızda dinamitler patlıyor ya. Don 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 don. Yerden zıplatıyor bizi. Ağzımızı açıyoruz kulağımız arıza yapmasın diye. O dinamitlerin şiddetinden ağzımıza kumlar giriyordu. Tekrar koşuyoruz. İlk defa yanımızda dinamitler patlıyor. Ama adamlar bu işleri iyi biliyorlar ya hocalar. Dinamitlerin adaptörü var. Hani fünyeyi sokuyorsun, adaptörle sıkıştırıyorsun ya. O adaptörleri, yani metal kısım yok. Yalnız gürültü yapıyor ve dürtme yapıyor. TNT denilen trinitrotoluene kimyevi madde, TNT denilen patlayıcı. Yarım poundluk kodlar bunlardan etrafımıza, ama bu yalnızca çok şiddetli patlama yapıyor. Yerden bizi zıplatıyor. Ağzımızı açıyoruz. Kumlar ağzımıza giriyor. Tamam, kalk, koş, çamura girdik, yanımıza atıyorlar. Kalk, koş, suya buramıza kadar giriyoruz. Dinamitler atılıyor. Kalk, koş, kuma, yat, dinamitler. Abi 6 saat etrafımızda dinamit patlattılar. Tamam mı? İhsan Beriş diye bir yüzbaşı karacı. Onun yanına çok konmuşlar, 30 santimden yakın. Ayağını yaktılar çocuğu. Baktı o asubay üst çavuş vardı. Muzaffer Kandemir, şehittir o arkadaşlar şimdi. Onun üzerine yürüdü, kavga edecekler. Hocalar hop hop deyince kurstan atılacak ya. Bir yüzbaşının kurstan atılması kötü bir şey tabii. Kötü puan. Bunu diyen de asubaylar. Hop hop yat falan diye. Tekrar yattı.
ama yandı ayağı bayağı. Kızardı yani. Ateş yanığı gibi değil ama kızarma. Tekrar kalk, koş. Dan. Yatıyorsun, kapanıyorsun. Dodon dinamitler patlıyor. Bokun içinden sokuyorlar, dinamit koyuyorlar etrafına. Denize yatıyorsun dinamit. Hakiki sanki savaş şartları yaşatıyorlar sana. O gece yattığın zaman kulakta bu ses. Don. Sabaha kadar herkes, kimse uyuyamıyor şeyden. Ve düşün, gece 1 saat uyumuşsun. Bu devam ediyor bu işkence. Hell Week, cehennem haftası denilen olay. O zorlardan biriydi. Bir de Tuzla'dan Yalova'ya yüzdük. 7 mil. O 7 mili yüzerken tabii soğuk yine. Aç. Hocalar geliyor, motorlar Zodiac dolaşıyor ya aramızda. Kontrol yapıyor falan. Geliyor bir şeftali veriyor. Devam diyor. Tabii biz yüzüyoruz. Ama enteresan bir şey. İçeride karacılar var ya, 2 karacı bir jandarma. Biz Ender'le 1. yüzüyoruz. Adamlar bize yaklaşmaya başladı. Marmara'nın ortasında avraya yaklaşıyorlar bize. 3,5 mil falan yüzdük. Ulan dedi, karacılar bizi geçerse rezil oluruz burada. Amerikalı Türk bariyeli hocalar da bize duman ederler diye. Biz Ender'le kaptırdık hızlı böyle, arayı açıyoruz. O arada 2 saat geçiyor, bir şeftali daha getiriyor. O bir şeftaliyi 2'ye bölüp yiyoruz. Yarısını o yiyor, yarısını ben yiyorum. Devam böyle gidiyoruz. Su mu yok hakikaten. Gittik böyle 1 kilometre falan kaldı. Artık turşu gibiyiz. Ender dedi ki, Namık benim kakam geldi. Lan dedim, sırası mı şimdi? 1 kilometre kaldı, sabret. Sabredemeyeceğim Namık, kakam geldi. Sırt üstü döndü, ben onu koltuk alttan tuttum. Paletler var ya, sırt üstü hem çekiyorum. Yoksa karacılar bizi geçecek, tamam mı? Gidiyoruz böyle, o mayınları salıyor böyle. Ben onu çekiyorum. Adamlar bize yaklaştı. O yüzmüyor ya, ben çekiyorum. 300 metre yanımıza falan geldiler böyle. Neyse Ender bitirdi, toparlandık. Yine arayı açtık. Sahile çıktık Yalova'da şimdi. Masa falan hazırlanmış. Masada şu kadarcık peynir, kızarmış ekmek var bir tane. Su mu işte, çay, vitaminli bir şeyler falan. Böyle o peynirle ekmeğe baktım yiyemedim yorgunluktan. Sonra bizi tekrar şey yaptılar. Takip botu, hücum bot. Hücum botun üstünde oturuyoruz ya. Hücum bot böyle vurdukça baştan soğuk sular üstümüze geliyor. Hani böyle gelir ya, yapıyorsun, üşüyorsun böyle. Yine üşüte Gölce'ye kadar götürdüler. Yalova'dan oraya kadar gittik. O gece bir yatmışık. Bebekler gibi uyuduk sabahleyin 6'ya kadar. 1 saat mükafat verdiler. 5'te kaldırıyorlar ya. O gün 6'da uyandırdılar hepimiz. Hiç pes etmeyi düşündün mü? Enteresandır, şey gibi olmasın, övünmek gibi olmasın. Pes etmek hiç aklıma gelmedi. Çünkü ben harp gemisinden geldim ya, sporcuyum. Beni harp gemisinde küçücük bir oda, demir, millet sigara içiyor, bilmem ne oluyor falan. Öyle bir yerde yani yüzer hapishaneye dönmek istemiyordum. O yüzer hapishaneye dönmek, çünkü ben sporcuyum, komple sporcuyum. Gemide hapsedilmişim. Düşün, demir böyle bir yüzer hapishanede hapissiniz. O yüzden pes etmeyi hiç düşünmedim. Ama diyordum, benim cesedimi çıkarırlar veya benim baygın çıkarırlar falan diyordum. Bir gün çok kişi pes etti dedim ya, 76 tane karacı falan. Yatakhaneler var böyle sıra barakalar. Bizim yatakhane doluydu. Bir baktık 7 kişi kalmış o gün. Oradan 80 kişilik yatakhanede çoğu kaçmış gitmiş böyle aşağı yukarı. Sonra biz dağınık yatıyorduk ya. Başladık yan yana gelme. Ranzaları yan yana getirdik. Sohbet edelim, konuşalım falan diye. Orada işte birbirimize moral veriyorduk. Benim Mustafa Tosun diye çok manevi kardeşim vardı. Atletik, 1.85 boyunda, incecik böyle omuzlar böyle. Kültür böyle adam. Kitap okur böyle, çok harika bir çocuk. Pentatloncu, basketbolcu, atlet böyle. Bir yere geldik. İşte bu yüzmeler uzuyor ya gidin. 3 mil oluyor, 3,5 mil, 4 mil. En son 7 mil Tuzla'dan Yalova'ya. O şeyler esnasında kara sporlarında iyi ama yüzmede artık fazla geliyor. Namık dedi, ben bugün pes edeceğim galiba dedi bana. Dedim bak, bugün pes edersen ben de pes ederim. Ben de pes edersem herkes pes eder burada. Hiç kimse kalmaz. Ne yapayım dedi. Namık, donuyorum dedi ya. Yağsız vücut atletle. Donuyorum ya kardeşim, donuyorum dedi. Beraber yüzeceğiz arkadaş. Pes etmek yok. Asla pes etmeyeceğiz. O gün 4 mili yüzdük. Mustafa'ya pes ettirmeden. Ondan sonra işte havalar ısınmaya başladı. Temmuz artık üşümüyorsun Temmuz'da. Ama kurs Nisan'da başladı. Karadeniz'de. Donan arkadaşımız var ya, Barbaros Deniz Sefer. Onun öldüğü gün 15 Nisan'da. 15 Nisan'da Karadeniz'de yüzülür mü? Hem de uzun bir mesafe yüzüyorsunuz. Dolayısıyla başlangıçta hani dedim 244 kişi başladık ya. Kalanlara yarış atları ve sütçü beygirleri vardır ya, veya aslanla kuzu. Meğerse mezun olduktan sonra öğrendik ki bunlar kendilerine lazım olacak adamlara ayırıyorlar. Ötekiler gidince kalanlara esas sat olacaklara bilgi vermeye başlıyorlar. O zamana kadar bilgi yok. Silah böyle ateş edilir, bomba böyle yapılır, balık adam tipi böyle konur, paraşütten böyle katlarsın, uçaktan böyle çıkar. Yok, hiç bilgi yok. Yalnız işte fiziki zorlama, ruhsal baskı, mental baskı, pes etsin, pes et. O pes et kulağı bize pes etme, kal burada diye geliyordu. Hiç pes etmedik. Mustafa'ya da o gün ettirmeyince işte 24 kişi
mezun olabildik. 18-19. yaşlarımda gittim. Mezun olduğumda 20 yaşındaydım. Astsubay çavuştum. 2 senelik astsubaydım. Çavuş olarak mezun oldum. Sonra bittikten sonra üst çavuş oldum. 3 tane sırma takıldım. Güven atışı yaptınız mı hiç hocam? Güven atışları bir SAT aşağı yukarı 4 senelik SATken SAT oldum diyebiliyor. Yani siz SAT'ı bitiriyorsunuz 13 aylık kursu. Hala öğreniyorsunuz. Oradan atış okulu, oradan paraşüt okulu, oradan denizaltı okulu, tahrip okulu dolaşıyorsunuz böyle. Sonra eğitimlerde ata her gün mesela ben Dünya Pentatlon Şampiyonası'na hazırlanırken 3000 mermi atıyordum. Düşünebiliyor musun? Her gün 3000 mermi atmak. Gece kulağında don sesler geliyor. O zaman güven atışı oluyor. Ben iyiydim. Bacağımın arasından sigara içen arkadaşımın ağzındaki sigarayı vurdum. Kendi kendime kızdım. Niye yaptım bunu falan diye. Ama çok iyiyim. Yani böyle kibrit kutularını falan vuruyoruz. Fakat yapmaması icap edilen bir şey. O kadar iyi tüfek, tabanca kullansam da öyle şeylerin yapılmaması lazım. Eğitimler sırasında hiç ölen birisi oluyor mu? Ölen mi? Oldu. İşte Barbaros Denizsever öldü. Mustafa Tosun Okan kardeşim var ya dediğim. O Karadeniz'de kayboldu, öldü. Ersel Bayrak zehirlendi, öldü. Kapalı devre, oksijen. Hani yukarı kabarcık çıkarmayan cihazlar kullanıyoruz ya biz. Normal balık adam gibi kabarcıklar çıkıyor ya. Biz onları kullanmıyoruz. Burada baralayım diyen bir madde var. Kimyevi. Hortumdan havayı üflediğin zaman o baralayımın içinden geçiyor. Temizlenmiş olarak buradan tekrar sana geliyor. Eğer su aldıysa o baralayım seni zehirleme etkisi var suyun altından. Bir arkadaşımız da öyle öldü. Ya doğaya karşı okuyorsun ya, doğaya karşı geliyorsun. Bugün herkes biliyor ki suyun altına dalınca başlıyor, vurgun başlıyor. Ama bir de sen kapalı devre ve kimyasal bir şeyler kokluyorsan daha çabuk tehlike geçirme ihtimalin fazla. Bir de bunun yanına soğuk, üşüme, hipotermi dediğimiz olaylar da meydana gelince tabii iş tehlikeye arz etmeye başlıyor. Üzerinden gemiler geçiyor, pervaneler geçiyor vesaire. Zorlu, tehlikeli bir şey. Ölen arkadaşlarımız oldu tabii. Bir SAT komandosunun eğitim tamamlandığında SAT komandosu neler yapabilir? 13 aylık bir kursu bitirdikten sonra zaten kursun içinde gece tatbikatları, baskınlar falan yapıyoruz ya. Mesela haftada 3 gün gece eğitimi var SAT'ta. SAT'lar gündüz çalışmaz, biliyor musun? Gündüz çalışmayız biz. Neden? Kalabalık bir birlik değiliz ki, zor yetişen bir birlik. Onun için gündüz piyadeler gibi böyle orada böreler falan gibi gitmeyiz hiç. Daima gece sinsi hücum, snake attack dediğimiz sinsi hücumlar yaparız. Gece çalışırız. Tabii siz gece çalışınca işiniz daha kolaylaşıyor. Ama gece çabuk hareket eden cisimleri çabuk görürsün. Yani böyle gece bir yarasa geçsin hemen görürsün. Ama bir yılan geçsin bir yerden böyle hiç farkına varmaz. O yüzden gece çok yumuşak hareketler, süratli hareketler yok. Bunları güzel güzel yapınca NATO komuta gemisini bastık. Genelkurmay Başkanı'na esir aldık. NATO komutanlarına esir aldık. Türk kuvvet komutanlarına esir aldık. Ve 3000 lira mükafat aldık. Gece o parayı Mersin'de yedik. 7 arkadaş. NATO gemisini basıp Genelkurmay Başkanımız Cemal Tural'ı esir aldık. NATO komutanlarına esir aldık. Türk kuvvet komutanlarına esir aldık. Dünya askeri tarihine en yüksek rütbeli subayların, komutanlarının esir alındığı bir operasyon eğitimi olarak geçti. Onun dışında İskenderun eğitim alayını bastık. Boğaz komutanlığını bastık. Bastık oğlu bastık. Birçok yeri bastık. Çünkü bizim taktiklerimiz çok değişiktir. Kitaplarımda bile, benim yazdığım kitaplarda, kitaptaki şahıslar, yerler, tarih, kronolojik tarih ve yerler değiştirilerek verilmiştir diye yazdık. Çünkü isimlerini vermiyoruz, nereye ne yaptık, ama çok böyle basılmayacak yerlere bastık. Keza Amerika'da da 4 sattık. Amerikalılarla beraber yaptığımız operasyonlarda Amerikalılar bizi bulamadığı gibi biz onların 3 tane birliğini bastık. Sis bomba sattık. Sarı ve kırmızı kaçtık. Ormanda da yakalayamadılar bizi. Ki bunlar Vietnam'a giden gelen timler. Amerikalı rahattır yani. Birası olacak, çikolatası olacak, ciklet olacak, hava kliması olacak. Biz işte yetiştiğimiz şartları anlattım. En zor şartlarında Amerika'da Baraka'da SAT komando kursu gören talebeler Baraka'da yatar. Sıcak duşları vardır. Türk SAT komandosu çadırda yatar. Banyo olarak deniz suyunu doldurur ve musluktan su alır, kafasına döker. Uyku tulumunda yatar çadırda. Böyle yetişen bir adamdan çok şeyler bekleyebilirsin tabii. SAT komandosu olduğunuzda ilk görev yeriniz neresiydi? Demin de anlattığım gibi mezun olur olmaz hemen size eğitimde yaptığımız görevleri bile vermiyorlar. Şimdi yeniden eğitime başlıyorsanız. Mesela ben oradan ata geçiyorum. Sen sualtı operasyonlar bölümüne geçiyorsun.
Mezun olduk diyelim ki 10 kişi. 3 kişi ordonat, silah, cephane, malzeme, patlayıcı. 3 kişi su altı operasyonları. 3 kişi paraşüt bölümüne gidiyor. 3 kişi harita okumaya. 3 kişi tahrif falan. Böyle dönüyoruz devamlı eğitimlerde. Bu sefer sen 3 ay oraya gidiyorsun. O 3 ay oraya gidiyor. Kendimizi geliştirme eğitimleri var. Bundan sonra operasyonlar çıkıyor. Basit baskın operasyonları şöyle. 5 tane çadır kuruluyor. 2 tane cip, bir kamyon. Etrafında SAT komandoları. Hocalarımız oraya girip orayı basıp kaçacaksın. Veya nöbetçinin ağzını kapayıp yani öldürmüş gibi bıçağı dayayacaksın, gideceksin. Hala yetiştirmeye devam ediyorlar seni ve ondan sonra Genelkurmay'ın emriyle büyük birlikleri baskınlar başlıyor. Ki onların bir tanesinde SAS komando birliğini basmıştı. Kendi rakip arkadaşlarımızın birliğini basmıştı. Bunun gibi öteki birlikler tabii bizim için çok kolay. Bir komando birliğini basan insan. Yani çeşitli taktikler var. Mesela subay biliyorsun saat 5-6 olunca evlerine giderler otobüste. Bizim en son taktiğimiz, en son dedim ya bir taktiğimiz de o otobüs çıkıyor ya birlikten. Onu ileride durduruyorduk. Onların hepsini esir alıp bağlayıp saklıyorduk. Biz giriyorduk otobüse. Sanki otobüs geri dönüyor ya bırakmış geri. Birliğin içine giriyorduk. Nizamiye'deki asker kolay zaten. Arka kapıdan hemen asker alıyor, bağlıyor falan. Birliğin içine girip dağılıyorduk her yerini. Sonra mesela Karadeniz'de Bartın'a gittiniz mi? Amasra Bartın. Orada denizaltı mağaraları var biliyorsunuz değil mi? O mağaralara gece girip denizaltıyla gelip denizaltıdan çıkıp bir grup paraşütle atlayarak o mağaraların içine girip bütün denizaltılara SAT'tan selamlar yazıyoruz. Sus boya var ya SAT her tarafa. Haber istasyonu, dinleme istasyonu, cephaneliklere SAT yazıp kaçtık. İşte orada Mustafa Tosun arkadaşım, Erse Bayrak diye bir arkadaşımız 21 Şubat'tı 1967 dondular. Bir tanesini kurtardık. Mustafa'yı bulamadık. Mustafa şehit oldu. Aşağısı 560 metre dip gece. Aramamıza imkan yok. 4 ay sonra da Mustafa'nın sözlüsü öldü biliyor musun? 4 ay sonra da Mustafa'nın sözlüsü öldü. O gece sabaha kadar sahili her yeri aradık. Denizaltı gemisinin daldık pervanesini de aradık. Ama nasıl? Dalga böyle bir koyuyor, denizaltı böyle çıkıyor. Bir iniyor, denizaltının o üstü var yani. Su içinde. Bir köprü üstü dışarıda duruyor. Sahile gittik. Halatlarla fast rope inmeler var ya. Kayalardan inerek cesedi gelmiştir sahile falan diye. Sabah aradık falan. Zaten tatbikat iptal olmuştu. Geriye döndük. Gölcük'e, oradan eve bir gün iznimiz vardı. Benim annem medyumdu. Çok harika bir medyumdu. 24 çocuk doğurmuş dedim ya. Merdivenlerden çıkarken bu kapıyı vurdum, açtı ya anne kapıyı. Başımız sağ olsun evladım dedi. Hiç haberi yok. Mustafa'nın öldürdüler. En iyi arkadaşım ya. Üzme kendini dedi. Başımız sağ olsun dedi. Sarıldık, öpüştük falan. Oturduk, konuştuk falan. Peki görevler arasında hiç unutmadığın bir görev var mı? Ya unutmadığım birçok görev var ama bir tanesi çok anlatılan bir görev. Biz bu Bosna'daki olaylar, Türk kadınlarına, annelerimizi öldürüp ırzına geçinler, genç kızlarımın ırzına geçip, affedersin, genital organlarına tüfek sokan ayıları falan duyduk. Genelkurmay vesaire bildiğimiz özel büyük yerlerden emirle, o zaman Hollanda Hava Yolları'nda çalışıyorum dedim ya, Kraliyet Hava Yolları ve Pan Amerika'nın danışmanıyım. Ama aynı zamanda hala askeri danışman olarak birçok yabancı ülkede ders veriyordum. Şimdi gelen emirde Bosna'ya Müslüman kardeşlerimize silah götüreceğiz. Bir Hansa jet kiralanmış. Bazı yerlerini söylemiyorum. Orada Akın diye bir kardeşim, Cemil, Reşat, ben, Musa, Nedim uçakla Karadeniz'in üzerinden uçup sonra dönüp Romanya'nın alt tarafından neyse bir toprak piste indik. Toprak piste bizi bir araba götürdü. Minibüs bekliyordu. Sonra o minibüsler 2 tane oldu. Ama Nedim kardeşimiz dedi ki işin başındaki iyi yerlere bağlı, üst düzeyden yerlerle görevli. Dedi ki Namık'cığım dedi biz bunları verdik ama ya yolda bunların yollarını kesip alırlarsa bunları veya bunları verdik bunlar acaba yerine mi gidecek dedi. Biz de gidelim bu çocuklarla uçakta bir kişi kalsın. Uçağı kamufle edelim. Hansa Jet. 22 metre boyunda bir jet. Ondan sonra karar verdik. Biz de onları takip ederek minibüslerle, 2 minibüslerde teslimat yerine kadar gittik. Işıklar söndü gece dağların, patikaların arasında. Böyle çadırların, ağaçların içinde çadırlar olan, Türkçe konuşan bir sürü kardeşlerimiz var. Ama verilen isim doğru, silahları alacak doğru, imzalaştık, teslim ettik. Fakat yolda minibüse giderken yanımda bir kız oturuyor, böyle 17 yaşında falan. Hiç konuşmuyor, suratı asık böyle. Dedi, bir ismin var mı dedim. Böyle kızgın baktı bana. Emine dedi falan. Ondan sonra devam ediyoruz. İşte nerede bunlar, ne yapıyor Sırplar? Öldürüyorlar, kesiyorlar, bıçaklıyorlar, ırzımıza bile geçiyorlar dedi. Kız ama çok böyle sert bir gaddar. Neyse yolda konuşa bir şeyler öğrendik. Sonra silahlar teslim ederken yanındaki abisiymiş. Abisi dedi ki Namık Hoca kızma dedi. Buna dedi tecavüz etti dedi. Kuşlar dedi. Sonra da namluyu yaptılar dedi.
Orasına namlu soktular falan. Hastanede kaldı uzun zaman. Psikolojisi falan bozuldu falan dedi. Akın da içimizde en vahşi arkadaş. Birçok özel birliklerde çalışmış. Hala o özel müfettiş olarak çalışıyor bir yerde. Şimdi bittik, teslim ettik. Tam dönerken Akın abisine ve Emine'ye sordu. Emine dedi, sana bu ibneliği yapan dedi, herifler nerede oturuyor dedi. Biliyor musun yerlerini? Evet biliyorum dedi. Bilmem ne köyünde, tepede dedi. Bizi oraya götürebilir misin dedi Akın. Ama önce bana baktı, ben tamam dedim. Gideriz dedim. Halbuki bizim görevimiz uçakta indik, teslim edeceğiz, döneceğiz. Biz gelmişiz nerelere. Ondan sonra kız tamam dedi. O minibüsün birine bindik, öteki kaldı. O minibüste biz bayır mayır böyle çıktık. Beykoz'un tepeleri gibi bir yerler böyle. Çıktık dedi, burada arabadan inelim. Buradan yürüyeceğiz dedi. Neyse böyle bir 20-25 dakika yürüdük. Ahır gibi bir yer çıktı karşımızda. Büyük ahır gibi. Burada köy kahvesi, köy meydanı gibi bir yer. Onun arkasında 4-5 tane evi. Evler ahırın karşısında duruyor. Bu tarafta da bir kahve gibi bir yer var böyle. Ahırın önünde oturma yerleri falan. Cemil girdi ahıra. Hayvan falan yok. Tahtaların arasından baktı, geri geldi. Toplandık dedik, 4 kişi var dedi. Bir tanesi de dedi iri yarı yaşlı birisi. Ondan beraber böyle oyun oynuyorlar, vodka içiyorlar falan. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bizde L planı vardır. Karşılıklı ateş edersek birbirimizi vururuz ya böyle. L'de böyledir. Sen böyle ateş edersin. O da bu tarafa, kaza yapmayız. L planı, tamam mı? Nerede? L alt taraf burada, uzun taraf bu tarafa. Ağır ağır yaklaştık biz, tamam mı? Adamların yanında. Böyle bağırıyorlar, oyunlar oynuyorlar falan. Ondan sonra lider Akın'dı bizim. Akın işte tamam dedi. Biz başladık ateşe. 5'i de indi aşağıya. Hadi çekiliyoruz, kaçıyoruz dedik. Emine ile abisi durun dedi yani. Bize 2 dakika müsaade edin. Onlar gitti, cesetlerden bir şeyler aldı falan, bir şeyler yapıyorlar. Geldiler, şeye atladık, döndük. Minibüse kadar yürüdük, bindik. Ya dedik niye kaldırız orada? Abisi dedi ki Emine bu adamların aletlerini kesip ağzına tıkadı dedi. Böyle kaldık. Sonra bizi götürdüler, doğru şeye geldik. Şeyin üzerindeki örtüler indi, jetin üzerinden örtüler. Minibüslerin ışığı sönük. Son bende bir tane Kaleşnikov vardı uçakta. Lan dedik bunu ne yapacağız İstanbul'da? Emine bunu da sen al dedik. Bu İstanbul'da bundan dolaşırsak bizi mahvederler. Emine Namık abi çok teşekkür ederim ben dedim. Dedim İstanbul'da bizi bulacağın yerleri biliyorsun dedim. Abilerine sor. İstanbul'da bulabilirsin dedi. Biz bindik, sarıldı, öptü beni. Uçak döndü, biz havalandık. Dedim diyor ki pilot, ulan iyi iş yaptık dedi ya. Verilmeyen görevi bile yaptık diyor, tamam mı? Neyse indik bir şeye. İstanbul'a. Tabii konuşulmuş olaylar duran falan. Tebrik ettiler belli yerlerden falan bizi. 8-9 sene sonra Emine 2 çocukla İstanbul'a geldi. Namık abi benim çocuklar dedi. Asi ikimiz de ağlıyoruz böyle, tamam mı? Sarıldık falan. O psikolojiden kurtulmuş Emine. Hani o olaylardan. Evlenmiş. 2 de çocuğu olmuş. Dedik sıkılırsan gel buradayız falan diye. Onu hiç unutamıyorum tabii. Ama bunun gibi çok olay var tabii. Hocam NATO komutanlarını ele geçirdiğin andan biraz bahsedebilir misin? 1967 Preveze Deniz Tatbikatı. Preveze Deniz Tatbikatı'nda denizde tatbikatlar yapılıyor. Çıkarma tatbikatları, işte gemiler denizaltı kovalıyor, helikopter, uçak tatbikatları falan derken limana geldi bütün gemiler. Bizim gemide Gelibolu muhribinde kalıyorduk biz baş tarafında. Ben de o suda falan üşüttüm herhalde. Böyle bir ateş vardı. 38,5'a kadar yükseldi ateşim revirde böyle. Ama ben yatıyorum. Bizimkiler de aynı yerde yatıyor ama onlar neşe, şen şakrak böyle. Tonguç Gönü geldi Sat Taarruz Komutanımız. Namık kalk dedi, şeye gidiyorsun. Seni şeye bırakacağız. Nusret Mayın gemisinin açığında NATO komutanları, Türk kuvvet komutanları tatbikatta, Genelkurmay Başkanı da orada. NATO'dan emir geldi, gemiyi basacaksınız. Tamam efendim dedim ben. Hüsnü Hoca dedi ki efendim onun ateşi var dedi. Yani onu yolların başkası yol yolluyor. Sonra aralarında anlaşıyorlar falan. Demişler ki zincirden Namık güzel çıkar. O zaman güçlü kuvvetliyim ya. Pentatloncuyum falan. Hani ceviz ağacım var diye benim. Ceviz ağacını halatla da çıkardım ben. Bizim evden ceviz ağacındaki evime halatla giderdim böyle. Baş aşağı. İyiydim yani şimdi. Askeri pentatlonda da. Ondan sonra bana dedi Namık giyin gidiyorsun dedi. Tonguç Gönü. Neyse beni hücum hazırlamışlar. Sat taarruz botu var ya, Zodiac bot. 6 arkadaşlar, ben 7. atladık. Motoru çalıştırarak sessize alarak böyle geldik. İskele bordosunda aşağı yukarı 1 kilometre açıldı. Ben soldan girdim yine. Niye soldan giriyorum? Sağ taraf oraya baktığı için göremiyorlar ve sessizler. Alttan girdim, pusta, derinlik geci falan. Geminin baş tarafından Silyon Feneri gözüküyor uzaktan. Böyle çok güzeldir Marmaris'in o denizi. Tuzlu su ya. Gece de böyle ışıktan gündüz gibi görüyorsun. Gittim geminin baş tarafına, zincire tutundum. Tüpü
zincire bağlayacağım, çıkacağım. Yukarı çıktım. Yukarıda 2 tane asker konuşuyor. Ulan diyor, komando gelecekmiş diyor. Yakaladık mı 2 hafta izin var diyor. Konuşuyorlar böyle. Bir tanesi de zincir deliğinden aşağı işiyor. Ben de aşağıdayım, tamam. Dedim buradan yakalanırız. Daldım, omurgadan kıçına gittim geminin. 2 tane pervane var ya. Böyle tatbikatlarda gemi pervane çalışmaz. Şarjda atmazlar, bomba atmazlar suya. Eğitim ya, tatbikat. Geldim, tüpü çıkarıp pervanenin piçine astım. Hani kanatları var ya pervanenin. Kanatına astım pervanenin. Ondan sonra dışarı çıktım mayın dökülen yerin altına. Orada böyle bir demir var. Palet vuruyorum, onu yakalasam çıkacağım. Ama palet vuruyorum, böyle 10 santim aşağıda yakalayamıyorum. Böyle buraya kadar. Dedim aşağı ineyim, dibe biraz dalayım. Suyun içinden hızlı palet vurarak çekeyim. Hakikaten öyle yaptım. Suyun içinden fırlayarak bir çıktım. Tak demir buraya kadar çıkmışım. Böyle yakın. Buradan aldım. Yakaladım zaten. Kolay ondan sonrası. Çıktım geminin kıçısından bakıyorum böyle. Kokteyl salonuna askerler şişeler getiriyorlar. Boş şişeleri kadehlere götürüyorlar falan. Ben böyle çıktım. Bir asker elinde şeyle çıktı. Tepsiyle. Kaldım ben böyle. Demin diyorum yani çabuk hareket eden cisimler çabuk gözükür. Gece. Öyle kaldım. O zaten tabağa bakıyor. Böyle döndü. Gitmeye başlayınca tırırt koşup hemen zıpladım yukarı. Bir kat yukarı. Orada lastik bot var. Kurtarma botu. Onun altına girdim. Bu Nusret mayın gemisi. Sene 1967. Ondan sonra bekledim. Etraf iyi. Sürünerek doğru köprü üstüne. Köprü üstünün lumuzundan baktım pencereden. Üstte hemen nöbet defterini yazıyor. Seyir defteri var, onu yazıyor. Hemen ayağımda patikler var. Lastik. Oradan indim. Ağzını kapadım. Bıçağı bir çıkarıyordu. Böyle yüzbaşı rollerindeyim. Kımıldama, oyun yapma yok. Gemiye mayın koduk. Sattar gemiyi bastı. Bana gemi komutanını çağır diyorum. Halbuki ben astsubay üst çavuşum, o üstemedi. Tamam dedi, doğru dur dedi, şiddet yapma, ne oluyorsun? Başınıza bela alacaksınız falan bilmem ne falan. Ben arkasındayım ya. Numara yok, gemi komutanını çağır bana. Şeyden interfon var, açtı. Efendim dedi, burada sattar var dedi, sizi çağırıyorlar. Ben de herifi dürtüyormuşum. Oyun yok dedim. Sizi bekliyorlar dedi burada. Önemli bir şey var. Kapadı. O geliyorum demiştim. Geldi. 2-3 dakika sonra albay böyle geldi böyle. Ben de içerideyim. 45'lik kolt var böyle. Ama 45'lik koltu mermi sürmemişim. Böyle duruyor ya, adam girince içeri soktum ben. Nezaket kuralı olarak. Dedim komutanım sattar gemiyi bastık. Altına mayın koduk. Lütfen beni üst rütbeli komutanların olduğu yere, NATO komutanlarının yerine götürün. Ya evladım dedi, başına bela alacaksın dedi ya. Böyle şey olur mu dedi. Genelkurmay Başkanım sen. Siz karışmayın efendim, siz bize yol gösterin dedi. O önde ve ben arkada, yanımızda. Üsteğmen gidiyoruz böyle. Ben üsteğmeni kesiyorum. Bana saldırma falan çekerse indireceğim aşağı, tamam mı? Türkiye Judo Şampiyonu o yıllarda. Geldik, kokteyl salonunun kapısı açıldı. Komutan girdi. Efendim dedi, sattar gemiyi basmış, altına mayın koymuşlar. Dedi burada işte sizle tanışmak istiyorlar falan dedi. Bastılar demiyor, tamam mı? Ben içeri girdim, yüz göz boyalı böyle. Diyorum kitapta, annem görse tanıyamaz beni. Her taraf boyalı. Neyse Cemal Tural ayağa bir kalktı. Heybetiyle böyle bir gelmeye başladı. Namık ayvayı yedin sen diyorum, tamam mı? Ondan sonra elini omzuma atınca rahatladım. Evlat nasıl çıktın gemiye, nasıl girdiniz ya dedi, helal olsun falan. Dedim efendim işte botta geldik suyun altından, zincirden çıkamadım, kıştan çıktık pervanenin oradan falan anlatıyor. Ondan sonra tebrik ederim falan dedi. Bir İngiliz yanıma geldi. Flare yangın bombasına smoklar var, onlara bakıyor. 45'lik kolt var burada. Dedi nasıl gideceğim? Dedim kış tarafa gideceğim, oradan atlayacağım çivileme. Doğru tüpü alacağım. Hadi görelim falan dedi. Elinde herifin bardak, viski bardağı. Takip ettiler, bir sürü amiral falan general. Ben kıç üstünden paletler arkada ya, çıkardım taktım. Gözlük de burada, onu da çıkardım. Tuttum, atladım doğru tüpe. Havasını açtım tüpün, hortumunu aldım. Taktım koluma doğru, fındık. 180'e geldim ya, sıfır kerterisine geriye. 180'in tersi sıfır ya. Sıfıra yüzdüm. Çocuklar orada 24 dakika falan yüzdüm, bir çıktım. Çocuklar 100 metre ve buradan da. Onlar da Namık diyor. Ben buradan geldim. Bindim. Gittik sahile birliğe. Ertesi gün top oynuyoruz. Bir cip geldi, kalontor bir cip. İçinden bir binbaşı çıktı. Dedi burada sattar, dün akşam gemiyi basan kim, birisi geldiydi falan. Çocuklar dedi, Namık efendim, Namık dedi. O kardeş gel falan dedi. Gittim, buyurun efendim dedim. Cemal Tural'ımızın sana 3000 lira mükafatı var dedi. 3000 lirayı aldık. O gece Mersin'de alem yaptık sabaha kadar. Bütün sattar o parayı bitirdik. Güzel bir gündü. Peki hiç ölümle burun buruna geldiğin oldu mu? Ölümle. 11 kere. Bir gün gemide oturuyoruz. Dedim ya 2 sene gemide kaldım ben hani. Radar sonar astsubay olarak. Böyle 7 kişi oturuyoruz ya yemek yerken. 7 kişi de burada oturuyor. Burada da masa var. Su, testi, ekmekler, yemek falan yerken. Ayı Süleyman diye bir arkadaşımız vardı astsubay. Yukarıdan sarkınarak indi böyle. Kaydı. Tabancayı bir çekti, nöbet tabancasını. Sigara vermeyeni vurur mu lan dedi. Pat! Silah patladı mı? Bir ateş etti.
Oh dedi en sondaki. Böyle aynı hizadayız ama. Cengiz Üsküdar'ın koluna girdi, mermi çıktı. Elektronik ambarının 3 milimlik saçını deldi. Elektronik ambarında buldular. Şimdi askeri savcı geldi, oturun dedi. Oturduk, nasıl oldu olayı anlatıyoruz. Şimdi bu başta oturanlar ikisi 1.80-85 boyunda ya. Sana ne oldu dedi askeri savcı. Efendim dedi, beni gördüğünüz gibi dedi. Burası delik, burası delik. Burasını delmiş mermi, burayı delmiş, çıkmış gitmiş, tamam mı? İkinciye. Yani tam göğsünün bu kırışık yeri var ya. Mermi buradan giriyor, buradan ötekine. İkinciye dedi ki sana ne oldu dedi. Ben üçüncüyüm. Onlar 1.80, ben 1.70'lik. Efendim dedi, ben sürahiye uzandım dedi. Gördüğünüz gibi benim burası delik dedi. Burası delik. Tam bana üçüncü benim, sen ne oldu? Efendim gördüğünüz gibi benim burası yanık dedim. Yanık oldu, kıpkırmızı. Sonra bembeyaz oldu. 20 sene sonra kayboldu buradaki yanık. Yani böyle 3 milim ileri girsem gırtlak mıtlak parçalanacak. En çok bana korktu herif yanığı görünce. Hani böyle dursam buradan geçecek ya. Ben de böyle dururken yaktı. Buradakine dedi sen ne oldu? Efendim dedi ben ekmeğe uzandım dedi. Gördüğünüz gibi benim burası delik dedi. İşbaşının burası delik. Yani senin o arkası böyle. Ötekine dedi sen ne yaptı? Efendim ben böyle duruyordum dedi. Bende bir delik var burada dedi. İşbaşının burayı delmiş. Sonra ötekinin koltuk altından geçmiş mermi. Cengiz'in de kolunu deliyor, çıkıyor. Şeyde buluyorlar. Elektronik ambarında buluyorlar mermiyi. Öyle bir kurtarma oldu. Bunun gibi mesela işte o paraşüt açılmadı. 2 paraşüt tekrar açıldı. Biz ertesi gün izinden dönerken birliğe 200 metre kala orada bir kişiler, sarhoş kişiler bir anneyle kızın poposunu oynuyorlar. Ellerini oynuyorlar falan. Laf atıyorlar. Ondan sonra biz de tabii rahatsız oluyoruz ya buradan, olaydan. Düştük. Anneyle kıza saldırıyorlar yani. Sarkıntılık ediyorlar. 7-8 kişi. Araya girdik ama 16 yaşındayız. Bağırma çağırma falan, onlar bize dayılandı falan. Biz ne o yapıyorsun bilmem ne derken kavga başladı. Daha judo karate falan bilmiyoruz yani, dövüş. Ben yerden bir taş buldum. Aldım. Taşın keskin kısmı da üste geldi böyle. Çaktım, indiriyorum aşağı. Suratına, kafaya falan böyle. O sırada inzibatlar düdük öttürmeye başladı. Biz hemen inzibatlara doğru kaçmaya başladık, tamam mı? Tabii askerler de, inzibatlar buraya geliyor. Yani kızlar kurtuldu, kadınla kızı. Ondan sonra biz içeri girdik ya, ben koşarken şaf ıslak bir yerden koşuyorum çamurlukla. İkinci bölüye girdim, herkes böyle bakıyor. Normal suratına bakarsın değil mi? Herkes böyle bakıyor. Bir baktım buradan aşağısı gitmiş böyle. Kan, bembeyaz kan içinde. Kalbimin aşağı yukarı 1,5 santim altından bıçaklanmışım buradan. Allah Allah. Sonra hemen beni revire götürdüler falan. Tampon. Yatıyorum böyle, nefes aldıkça çıkıyor. Sanki kalbe gelmiş gibi. Kanlı canlıyım. 76 kiloyum o zaman. Sene 1959. 16 yaşında. Nefes aldıkça böyle kan falan. Revirde de arkadaşlarım camdan seyrediyorlar böyle. Dediler burada olmayacak. Pamukladılar, bantladılar. İskenderun'a alaya dedi. Alay hastanesine, şehre. Büyük hastaneye, deniz hastanesine. Yanıma bir asker verdiler. Bir de şoför. Araba cip çıktı ya. Nizamiye'den çıktı. Dönerken bir kodu sağ lastiği ya taşa ya kaldırıma. Biz böyle döne gidiyoruz cip takla. Bir ayıldım, hastanede yatıyorum gece. Kaç saat. Bir baktım beyaz örtü. Elim hemen buraya gitti. Bant, burada bantlar. Böyle bir döndüm, burada yatıyor birisi. Ayak havada, el havada böyle. Kafa sarılı. Buraya döndüm, burada da biri yatıyor. Ayak havada, eller sarılı falan. Tak uyumuşum yine. Sabah bir uyudum. Hemen baktım kimse yok, tamam mı burada? Hemşire haplarla kahvaltımı getirmiş falan böyle. Tutarak ağır doğruldum böyle. Abla dedim ya, akşam burada birileri var mıydı dedim burada. Vardı dedi. Seni getiren şoförle asker öldü, muhafız. Morga kaldırdık dedi. Allah Allah. Ya, o arada bize gideceğiz 2. defa. Ve annem derdi, sana mesela bir kaza oldu değil mi derdi. 2.'yi bekle muhakkak derdi. Her zaman. Hep olmuştur. Mesela arabama vurdum bir kere siste. Duruyorlar ya böyle araba. Bir kodum, yanında Erol diye arkadaşım var. Erol in doğru karşı çimene. Ya abi dedi, in doğru karşı çimene. Koştuk biz, indik karşı çimene. Arkadan tırın biri geldi benim araba. Bir kodu. Akordeon oldu benim araba. 2, hep 2 yani. Ne olursa hep 2. Ana paraşütü açtım. Mum oldu paraşüt, böyle mum gibi açıldı. Böyle açılması lazım ya. Böyle açıldı. Böyle açılmıyor yani. Yedek paraşütü çektim. Yedek de ona dolandı. 2. Hep 2 böyle. Ama çekerken Allah'ım sen beni koru dedim. Yine tadadık. Böyle çekiyorum aşağı gidiyorum. Çekiyorum aşağı gidiyor. Arkadan çığlıklar atıyorlar yerden arkadaşlar. Dağının böyle 150 metre kaldı. Flop sütyen gibi 2 paraşüt şişti. Havayla doldu ya. Ben de açıyorum ya böyle. Yelken gibi böyle. O arada ah annem diyorum ya. Bunları hep söylüyordu annem. Bunun gibi ikili, hep ikili. Dolandırıldım ikili. Evlendim ikili. Tamam mı? Kız çocuk 2 falan. Hep böyle uğurlu rakam 2. SAT komandosu olmak istiyorum diyenlere ne tavsiye edersin?
Bence önce asla pes etmemeyi öğrenmeleri lazım. Yani SAT'a gitmeye karar verince birisi ben asla pes etmeyeceğim, ben bu işi bitireceğim, yapacağım diye mental olarak beyni güçlendirmek lazım. Bu nasıl güçlendirir? Vücudunu çok iyi tanımakla. Çok uzun koşular, uzun yüzmeler, uzun kondisyon çalışmaları, yakın savunma çalışmaları yapıp SAT'a hazır gelmeleri lazım. Eğer SAT'a hazırlanmadan geldilerse 3. günü, 4. günü pes ederler. Çünkü o ağır çalışmalara hiç kimse, ben de dahil, hazır gittiğim halde o ağır antrenmanları kaldıramadık. Çünkü hocaların görevi neydi? Çürük elmaları ayıklıyorlar, sağlam elmaları kullanıyorlar. Yani yarış atıyla sütçü beygirine ayrılan bir devre var başında. O yüzden o kadar sağlam gelmeliler ki bu kursu fizikman yapabilmek için. Ama mental olarak, ruhen çok güçlü olmaları lazım. Onun için de kendilerini hazırlayacak ruhsal eğitimlerden geçmeleri lazım. Ruhsal eğitimler de acı çekerek kazanılıyor. Acı, ter, kan ve gözyaşları mental olarak güçlü olabilmeleri için bir SAT hocasıyla konuşup bu kursa nasıl hazırlanacak, nasıl pes etmemesi lazım geldiğini tecrübeli bir SAT hocasından öğrenebilirler. Ama bedenen de hazır olmaları lazım. Peki satçıları en çok hangi görevlerde görürüz? Satçılar demin dediğim gibi havada, karada, denizde ve deniz altında operasyon yapacak gibi çok fazla görevleri var. Düşman sahillerine gidip düşman limanlarında gemilerin altına mayın koyabilirler. Bir uçak gemisini batırabilecek 2 kişilik bir SAT uçak gemisini batıracak güçte mayınlar koyabilirler. Sonra düşman geri hatlarına çıkıp sahildeki kuvvet komutanlıkları, cephanelikleri, dinleme istasyonları, yolları, uçak alanlarını patlatabilirler ve bunlar yapılırken tabii çok dikkatli, sessiz olmaları gerekiyor. Onun dışında çok yüksek rütbeli politikacıları, generalleri kaçırma veya öldürme görevi veriyor sniper SAT'lara. Yani buradan atıp bilmem nerenin ortasına, karada bir yerde gece 10.000 metreden paraşütle atlayıp inip kendi başına harekat yapıp pusu kurup orada 3 gün bekleyebilir. O istenilen adamın istihbarat yapılıyor ya daha önce. Oradan geçeceği yerde ve olacağı yerde onu sabotaj yapıp silahını kilitleyip kaçışa geçebilir. Onu ya helikopter alabilir, ya bir denizaltı gemisi bekleyebilir, ya bir Zodiac bekleyebilir veya ormanda 3 gün saklanır. Ondan sonra denize girer, verilen istikamete yüzer 7 mil. Oradan bir denizaltı alır, kaçırır. Yani bunun dışında tahrip, keşif görevleri, yüksek rütbeli insanları öldürme, generalleri öldürme, özel görevleri gibi görevler verilebilir. Şu ana kadar kaç kişi öldürdün? Vallahi yeminliyiz. Bu konuda bir şeyler yaptık ama şöyle bir acı çekiyoruz. Mesela o ölen kişinin evinde çocukları var. Düşün, masada oturmuşlar karşılıklı. Hanımı oturmuş, tabakları konmuş, çocuklar çorba veya salata yiyorlar. Babalarının, öldürülen babasının tabağı boş orada duruyor. O da bir insan. Öldürmüşsünüz, karısını, çocuklarını yalnız bırakmışsınız ve bunun düşüncesi sizleri tabii harap edebiliyor ama siz bir savaşçısınız. Ülkeniz için yapmanız icap eden görevi yapmışsınız. Bu yüzden bu şeyleri tatmamak için acıları hiç konuşmuyoruz onları. O konuda özür dilerim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladığında ne hissettin? İlk oradan atladım tabii. O güne kadar köprüden denize hiç atlamamıştım. Rüzgar vardı. Rüzgarı hesapladım. Beni yalılara doğru atıyor. İleri doğru yürüdüm 25 metre daha. Köprünün ortasına doğru. Ama aşağı bakıyorum, yalılar var. Yani oradaki çıkıntıyı hesap etmedik biz. Bir çıkıntı var orada. Böyle burun. Orada yalılar var. Onların hesabını iyi yapamadık. Ben yine ileri doğru gittim. Hani rüzgar beni atmasın diye. İleri gittiğim halde yalının 6 metre önüne, yani yalıya çarpıyordum. Arka kolonları kullanarak tam yalıya çarparken dönüş yaptım. 6 metre denize düştüm. Yoksa yalının penceresine çarpacaktım. Arkadaşlar diyor ki yalıya çarpıp içeri girseydin ne olacaktı? Diyecektim ki hanımefendi bir acı kahvenizi içmeye geldim. Allah yardım etti orada da. Evet. O 2 kere 25 metre falan yürüdüm ya. Yani o içimden böyle yürü dedi ve öyle kurtardım. Hocam sen de benim gibi mezara girmeyi hedeflemişsin. Ben mezara girdim, 6 saat kaldım. Sen de şöyle bir iddiada bulunmuşsun. Demişsin ki ben mezara gireceğim ve 7 gün 7 gece kalacağım, evet, demişsin. Peki bunu gerçekleştirdin mi? Gerçekleştirmedim. Gerçekleştirmek istiyorum. Önce mezar lafını kullanıyordum ya. Bütün hanım, kızlarım falan, çocuklar falan herkes karşı geliyordu bana. Ne mezarı falan bu falan. Sonra düşündüm, kabul etmiyorlar, yapmıyorlar, istemiyorlar. Valiliğe şikayet ediyorlar beni. Dedim ki çünkü neden? Kızlarım 65 yaşın üzerindeyim ya ben. Kızlarımdan müsaade almam lazımmış ailemden. Ailem istemezse yapamıyormuş. Ondan sonra
sonra şimdi 80'iz yine yapmak isterken bir komutanım dedi ki Namık madem mezar lafını sevmiyorlar sen bunu işte hasta çocuklara, SMA'lı çocuklara para toplamak için yapıyorsun. İleride 9 gün 9 gece bir akvaryumda kalacaksın yine onlar için. Gel bunun adını değiştir mezar deme enkaz altında 7 gün 7 gece nasıl yaşarsınız? Hem de depremde olacaklara tecrübe olarak bilgileri aktarırsın dedi. Hakikaten Nasuh Maruki ile falan konuştum. Çok eski arkadaşım. Abi öyle daha güzel dedi. Hem geliriz biz anlatırız halka dedi. Depremde nasıl korunacaklar toprağın altında. 7 gün 7 gece. Bir şey var. Yani ben buna karar verdiysem karar verdiğim rekorların hepsini yaptım. Yaratan bir tanesine de pes ettirmedi beni hani çık falan diye. Kendime orada görüyorum. Mesela denizaltının torpido dairesine giriyorduk ya biz kaçmak için. Daracık böyle bir boru. Bir su almaya başlıyorlar. Kapak açılıyor. Oradan sen çıkıyorsun düşman sahiline yüzüyorsun. Yani kapalı bir yerde kalma arzum sonsuz. Klostrofobi diye bir şey yok. Ve orada ben bir gaye için giriyorum ya, birilerine yardım için giriyorum. İnsanların korkmaması, 7 gün orada yaşayabilecekleri için falan. Yapabileceğime inanıyorum bunu. İşte yaratan bugüne kadar neye teşebbüs ettiysem yardımcı oldu, yaptım. Tahmin ediyorum bunları da yapmamda yardımcı olacak. Ben de mezarda kaldım 6 saat. Nasıl geçti? Ya çok farklıydı hocam. Yani şunu anladım. Yani toprağın üstündeki hayatla toprağın altındaki hayat birbirinden çok farklı. Evet. Mesela benim hani bunu uhrevi mi artık nedir bilmiyorum ama benim en ilginç bulduğum mesele şu. Ben 6 saat kaldım ama sanki bana 5 dakika gibi geldi her şey. Evet. Genelde böyle süre rekorları su altında, toprak altında falan bitirince diyorsun ya ne kadar çabuk geçti. Bana da öyle oluyor böyle su altında falan kaldığım zaman. Ama inşallah bak ne var biliyor musun? Şimdi bu tip ekstrem şeyler yapıyoruz ya. Bundan ben 3. köprüden atlayınca ne olacak? Ülkemi tanıtıyorum. Asya ile Avrupa'yı bağlayan 3 köprüden de atlayan ilk ve en yaşlı insan, ilk sporcu, Türk. Var mı söylemek istediğim şeyler hocam? Beni tanıtma lütfunda bulunduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye tam olarak bir Namık Ekin'i tanımıyor. Belki Namık Ekin de kendini tanımıyor. O yüzden beni Türk insanına, dünyaya tanıtmak çabası gösterdiğiniz için hayretten teşekkür ederim. Dostlar bir sonraki programda, bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle hepinizi alemlerin en güzeline Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.